Kilo vereyim derken yüzünün şekli değişen kadınlar. Ne oluyor? Daha düşük kalorili beslenip bedenin daha çok enerji üretebilir hale nasıl getiririz? Nasıl getiririz? Kilo verebilmenin sırrı bu cümlede saklı. Bunlar metabolizmayı enerjisel anlamda susturan gıdalardır. Bundan beyin de hissesini alır, karaciğer de hissesini alır, kalp de hissesini alır ve her birinin yaşlanma sürecini hızlandırmış olursunuz. Bu bir doğru metot olamaz. Beyin de yaşlanır mı? Beyin de yaşlanır tabii. Herkes hissesini alır burada. Kilo alamayan erkekler. Onlar ne yapsın? Sakınca yoktur. Hocam siz yeni bir kimyasal saldırı yolda diyorsunuz. Olabilir. Bunlar hayat kurtarıcı olabilir. Merhabalar, hoş geldiniz. Fit kadınlar ama yanakları eriyen kadınlar, kilo vereyim derken yüzünün şekli değişen kadınlar. Ne oluyor? Böyle yanaklar erimeye başladı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor böyle? Herkes kilo vereyim derken yanaklar böyle içe doğru gömülmeye başladı. Bende de böyle gözüküyor acaba? Şu anda birden baktım da kamerada kendime. Sanki benim yanaklarda da şurada. Ama ben düzenli ve sağlıklı kilo verdim. Neden oluyor bu yine de? Aslında Ayşe sen de çok sağlıklı kilo Ya vermedin. yapmayın hocam. Kısmen birazcık böyle hırsın birazcık etkili olduğu bir Hocam kilo verme. 1,5 yılda verdim ama demeyin öyle. Öyle mi? 1,5 yılda verdim. Ha, Yani- yememden kıstım. Yemenden kıstın ve birazcık soğudun. Çünkü ben senin ellerinin üşüdüğünü gördüm ve orada durmak istemiştim hatırlarsan. Yani eller üşüyorsa bil ki enerji üretebilme becerisinde azalma başlamıştır. Bil ki cilt de kurumaya başlayacaktır. Bil ki saçlar da dökülmeye başlayacaktır. Dolayısıyla bu süreci durdurmak lazım. Yani ellerin üşümesi iyi bir sinyaldir. Ayakların üşümesi iyi bir mesajdır. Bunu almak lazım. Dolayısıyla orada ısıtıcıları, yani bedenin enerji üretebilme becerisini artırarak kilo vermeye devam edebilirsin. Yani az yiyerek değil, ısıtıcıları, termojenik gıdaları artırarak da kilo vermeye devam edebilirsin. Yani beden ayağını yorganına göre uzatmayı öğrenen bir sistemdir. Sen ne kadar verirsen ona uygun yaşamayı öğrenir. Sen düşük kalorili yersen düşük kalorili yaşarsın ama hep üşürsün ve hızlı yaşlanırsın. Buna İbn Sina soğumuş mizaç der. Dolayısıyla soğutulmuş bir beden yaşam ömründe bir nevi aslında azaltan, yani sermaye bulamayan bir şirket gibi düşün. Yani sermaye üretemeyen şirket olur. Dolayısıyla buradaki o uyarıcıları ciddiye almamızda fayda var. Yanakların çökmesine gelince, evet, insanların özellikle düşük kalorili beslenmeleriyle birlikte vücudun kolajen yıkılımlarına giden bir sebepten kaynaklanır. Kolajen yıkılımı. Yani bir insan hem düşük kalorili beslenir ve kolajeni yıkmadan nasıl beslenir diye bir soru sormamız lazım. Ama hocam ben oturdum mu yiyorum böyle dolu dolu da yiyorum. Yani hani şey düşürdün diyorsunuz da hani eti yiyorum Ama yani. az yiyorsun. Yani bunu bazen 2 günde bir, 3 günde bir yaptığını biliyorum. Yani çok da yemiyorsun. Genelde böyle daha böyle az yemeği, daha az yani Porsiyonları küçülttüm diyelim ama şimdi genele baktığımızda da kadınların birçoğunda böyle hızlı kilo vereyim, aman bir öğün besleneyim diye yanaklar çökük herkese. işte şu soruyu sormam lazım. Daha düşük kalorili beslenip bedenin daha çok enerji üretebilir hale nasıl getiririz? Nasıl getiririz? Kilo verebilmenin sırrı bu cümlede saklı. Bir kişi eğer metabolizmasını hızlandırmayı öğrenirse termojenik gıdalarla olacak bu. Yani gerekirse kuyruk yağıyla beslenirsiniz ama yine de metabolizmanızı kilo verir halde tutabilirsiniz. Çünkü metabolizma aradığı şey iç rezervleri yakabilmektir. Bunun için maydanoz yerine roka tüketeceksiniz. Bunun için salatalık yerine lahana gilleri tüketeceksiniz, turp gilleri tüketeceksiniz. Bir limon yerine sirkeyi tüketeceksiniz. İkisi arasındaki fark işte termojenik farktır. Yani limon daha düşük enerji üretebilme potansiyeli oluştururken sirke daha güçlü enerji üretebilme potansiyeline sahip. Bir maydanoz enerjiyi aşağı yönlendirirken bunun yanında roka artırıcı özelliktedir. Dolayısıyla bir safran kullanımını
önermek, bir kekik kullanımını önermek, bir nane kullanımını önermek metabolizmanın hızlandırıcısından dolayı senin enerji üretebilme becerini artırır. Bakın kalorileri aynı bunlar. Hiçbirinde kalorisi birbirinden üstün değil. Ama birisi ateşliyor, biri söndürüyor. Söndür. Hocam hani dedik ya demin biraz önce ellerin üşüyordu falan diye. Böyle elleri üşüyen varsa benim gibi ne öneriyorsunuz, ne yesin? Diyorsun. Bir kere termojenik yağlarımız var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle aspir yağıdır. Bir diğeri kuyruk yağıdır. Kuyruk yağını bakın bir formül vereyim. Evde bunu denesinler ve hak verip vermediklerini alta yorumlara yazsınlar. Birazcık elmanın suyu, yani şöyle diyeyim ölçüyü, 1 kilogram kadar kuyruk yağı üretecekseniz bir elma yeter. Yeşil elmanın suyunu sıkıyorsunuz ve kaynayan bir kuyruk yağının kıymasının içine koyuyorsunuz. Yavaş yavaş birlikte kaynatıyorsunuz. O birlikte kaynadığında elmanın aroması kuyruk yağına geçiyor. Böylelikle o bahsettiğiniz kuyruk yağının kokusu gidiyor. Bundan da günlük bir yemek kaşığını geçmemek üzere çorbana, pilavına, yemeklerine katıyorsun. Bir yemek kaşığı bu şekilde yaptığın yemeklerde termojenik gücü artırmış oluyorsunuz. Kalorisi düşündüğünüz kadar yani sizi rahatsız eden bir kalori olmayacak. Ama termojenik etkisi olacak. Dolayısıyla 4 kişilik bir hane düşün. Bir pilav pişirmişsin, bir çorba pişirmişsin, içine bir koymuşsun. Oradaki aromasıyla ve termojenik etkisiyle metabolizmanıza zenginlik katar. Bu arada bir hediyesi var. D vitamini zenginidir. D vitamini katkısıyla da metabolizmanıza katkı olacak. Hocam şimdi biz mesela eskiden beri bize yanlış bir şey yaptırıldı. Bir zamanda çok fenomendi. Şimdi bütün sosyal medya kullanıcıları hatırlayacak. Bir dönem bütün kadınlar maydanozu kaynatıp içti. Zayıflayacağız diye. Hatırlayacaksınız çok fenomen olmuştu. Salatalıkları, yoğurtlara Evet. koyup tüketen, kabakları suya koyup tüketen. Bunlar metabolizmayı enerjisel anlamda susturan gıdalardır. Ve bu arkadaşlarımız forced diürez yaptılar. Forced diürez. Yani zorlayıcı idrar yaptırmak. Zorla idrar söktürmek demek oluyor. Biz bunu ilaçlarla yaptığımız zaman bile vücut bir blokaj koyar. Eğer o blokajı yaşadıktan sonra ben onu acil servislerde çalıştığım dönemlerde çok görürdüm. Yani ilk yaptığım Lasix'le hasta yoğun bir idrar çıkartabilir. Evet. Üçüncüsüne kadar yine devam eder. Ama dördüncü Lasix'te artık idrar göremezdik. Bundan sonraki force diürez olur artık. Yani ama zorlayıcı neden? Akciğerinde ödem vardır. Bu ödemi çözmek isteriz. Hayat kurtarmak içindir. Biz ne yapıyoruz? Bunu maydanozla yapıyoruz. Mısır püskülüyle yapıyoruz. Ve bunlar yani vücudun aslında artık vermek istemediğini almaya çalışıyorsunuz. Buna force denir. Yani zorlayıcı denir. Bunun adı hücresel suyu çekmeye başlarsınız. Hücrenin kendi ihtiyacı olan suyu çekersiniz. O zaman bu hücresel kuruluk demektir. Hücresel kuruluk demek, hücresel yaşlanmak demektir. Yani bir kişiye sürekli ananas yedirerek, sürekli maydanoz içirerek yapacağınız davranış modelinin sonu cildin ve tüm metabolizmanın bu arada. Bundan beyin de hissesini alır, karaciğer de hissesini alır, kalp de hissesini alır ve her birinin yaşlanma sürecini hızlandırmış olursunuz. Bu bir doğru metot olamaz. Ama insanlar neyi seviyor? O kaslardaki sıvı kaybı kasın sıkılaşmış bulgusunu veriyor. Beyin de yaşlanır mı? Beyin de yaşlanır tabii. Herkes hissesini alır burada. Bir şirketten parayı çektiğiniz anda bütün sistem hissesini almaz mı? Bu da enerjisel dağılımın elemanı. Ve sen artık bu döngüye şöyle bir yavaşlık getiriyorsun. Ve akışı yavaşlatıyorsun. Mesela geçen haberlerde şey gördüm. Malum şimdi de iğneler çok moda. İğne vuruluyorlar. Kız kendine iğne vurulduğunu zannetmiş. Meğersem iğne vurulmamış ama psikolojik olarak zayıflamış. Öyle bir şey. Evet. Ne etkisi diyorlardı buna? Plasebo. Plasebo etkisi olmuş. Kız zayıflamaya başlamış. Sonra aramışlar onu, ya demiş iğne sana vurulmamış aslında. Biz vurduk zannettik ama gel yapalım. Kız demiş ben kilo vermeye başladım. Yani şimdi millet buna rağbet gösteriyor ama siz doğru buluyor musunuz bu iğneleri? Şimdi şöyle bir hekim gözüyle bak. İnsanlar kilo verebilmekle ilgili problemlerini çözemiyorlar. Gidip midelerini kesiyorlar. Bağırsaklarını kesiyorlar. Yani olmadık çözümlere başvuruyorlar.
Dolayısıyla burada gerçek bir problem var ve bir çözüm bekliyor. Bu iğnelerde çözümün bir parçası. Bir mideyi kestirmekten iyi mi? Evet, mideyi kestirmekten iyi. Ben mide kestirmeye hiçbir zaman onay vermek istemezdim. Ancak hani mortal düzeyde kilo alanlara, yani artık öldürücü dozda 200 kilodur adam, 250 lara kilodur. bu bir şanstır. Ama çoğu zaman da bu ameliyatlardan sonra da insanların maalesef hayatlarını kaybettiklerini hep duyduk. Yani bu bahsettiğim hasta grupları bu ameliyatlardan çok da düşündüğü gibi fayda görmediler. Çoğunun hayatına mal oldu bu. Hani estetik amaçlı bu ameliyatı yapanlarda aslında metabolizmalarının bir süre sonra gördüğü zarar, vitamin eksiklikleri, fizyolojik bazı aksaklıkları onlar da yaşadılar. Burada bu iğne, ben okuyabildiğim kadarını söylüyorum size ve bu konuyla ilgili yazılmış makalelere dayanarak söylüyorum. Eğer metabolizmanın yönü yağların yıkılımına yönlendirilecek şekilde beslenmeyi başarırsa iğnelerden yana bir zarar görmezler. Yağların yıkılımına nasıl yönlendireceksin sorusunun cevabı o zaman lazım bize. Buradaki bu az miktarda yiyecekler, iştahları kesiliyor. O azı daha termojenik gıdalara yönlendirecek. Az yiyecek ama yediği azı da termojenik gıdalara yönlendirecek. Yani fizyoloji enerji üretebilme becerisini kaybetmemeli. Bu enerji üretebilme becerisini sunacak olan şey turptur, lahanadır, rokadır ve özellikle safrandır. Metabolizmayı hızlandırır bunlar. Kan dolaşımını desteklerler ve oksijendir. Yani ben bu iğneyi yapıyorum ama nefes egzersizleri yapmıyorum dediğiniz zaman metabolizmanın yavaşlanmasına yol açarsınız. Burada iğnenin gidip kolajenleri yıkması en olağan hal oluyor. Yani o zaman yüzünüzdeki mimikler kaybolur. O zaman yanaklarınız erir. O zaman kaslarınızda atrofiler olur. Çünkü metabolizmaya sen git yağları yak demedin. Yağları yakabilmenin kuralları vardır. Yağlar ancak oksijeni bol bulduğunda yanabiliyor. Yani sen oksijeni basmamışsın vücuda, diyorsun ki kasları yak, kolajeni yak diyorsun. Dolayısıyla fizyolojinin temel kanunları vardır. Yeterince sıvı görmemiş fizyolojiler, yeterince oksijeni görmemiş fizyolojiler, yeterince ısıtılmamış fizyolojiler doğal olarak kolajen yakmak zorundadır. Bu temel kuralları işletmemiz gerekiyor. Yani hasta daha çok hareket etmeli, daha çok nefes almalı ve metabolizmasını hızlandıran besin öğelerini ve çözücü suları. Mesela daha detoks önerelim. Evet. Yani buradaki detoks sularından sakın yine dediğimiz gibi soğutucu detoks içecekleri değil, ısıtıcı detoks içecekleri. Mesela zencefil olmazsa olmazımız, safran olmazsa olmazımız. Burada mesela ben bir detoks sıvı tarifi vereyim sana. Şöyle bolcasından ama. Şöyle koyuyorsun böyle bir parmak kadar zencefili. Onu ince ince doğra ki lifleri böyle ağzınıza gelmesin diye. Onu keserken kesitine dikkat etmek lazım. Ondan sonra üzerine safranı, çok az böyle bal, çok az miktarda böyle mesela ben severim ama herkese olmayabilir. Arı ekmeği tarzı besin gücünü artırmak için yapıyorum bunu. Ya da bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu ya da bir çay kaşığı kadar chia tohumu eklerim. Ve buna kimisi yoğurt koymak ister, kimi süt koymak ister. Ama ben mutlaka bunun keçi sütü ya da keçi yoğurdu ya da koyun sütü, koyun yoğurdu olması gerektiğini hatırlatırım. Çünkü burada bir şey yapayım derken gidip de kazein yapısı bozulmuş bir sütten değil, bunu da ekledim. Burada bir içecek yaptım. Bu içecek fizyolojinin, metabolizmanın ihtiyaçlarını içeriyor ve bir mikrobesin düzeyinde güçlü ve aynı zamanda termojenik oluyor. Evet, yoğurt burada soğutucu diyebilirler bana. Ancak bu soğutucu yoğurt az kullanılıyor. 2 kaşık, 3 kaşık. Ama aromasıyla, fizyolojik ve probiyotik katkısıyla mükemmel bir içeceğe dönüşüyor. Hocam bir de aslında tam tersi var. Bu arada marketteki süt de süt değil ya. O süt gerçekten de süt tozu gibi. Üzerinde zaten arkadaşlar dikkat edin 0,2 oranında mı ne süt oranı yazıyor. Mesela sütün gerçekten süt olduğunu nereden anlayacağız? Bu devirde süt yok.
Yani nereden bulacağız o dediğiniz organik sütü? O zaman başka bir şey tercih edecekler. Mesela susam süt kıvamı veriyor. Mesela tahin süt kıvamı veriyor. Bakın yani o da mesela çiğ tahin koysanız bir kaşık müthiş bir süt kıvamı veriyor. Mesela badem süt kıvamı veriyor. Bu da alternatif olarak önerelim. Yani bana. Bir de şimdi bir diyabete de geçeceğim ama bir de kilo alamayan erkekler. Onlar ne yapsın? Mesela çok fazla çevremizde var. Gerçekten de kilo almak istiyor ama alamıyor. Onlar da kadınlar tam tersi. Kadınların tam tersi. Kadınlar kilo vermeye çalışıyor. Erkekler de kilo almaya çalışıyor. Acaba? Yani, Yani çok kilo- zayıf olup ama bir türlü alamayan hayatı boyunca ne yapsın? Yani aslında o problemi yaşayan kadın ve erkekler var. Yani bu erkeklere özel bir durum olmadığını paylaşmak isterim. Metabolizmanın temel yasaları vardır. Yani siz fazla kalori alırsanız ama aynı anda o kalorinin yanmasına değil de depolanmasına yönlendirebilmenin metotları vardır. Ben kilo vermenin metodunu nasıl anlatıyorsam tam tersi de metabolizmayı elbette ki yönlendirebilirim. Yani kilo almaya yönlendirebilirim. Nasıl? Ama buradaki söyleyeceğim şeyler bir kere metabolizmayı soğutucu olan bir kişiye bolca kalorili incir yedirdin, hurma yedirdin, üzüm yedirdin ama yanında salatalık yedirdin. Sen diyorsun ki bu hurma incire git depola. Yani yanma diyorsun. Ve seni bir sonraki zamanda yakmak üzere aldım der gibi bir şey oluyor bu. Metabolizma salatalıkla, limonla, maydanozla yavaşlıyor. Yavaşladığı için mitokondrinin çalışma prensiplerine göre onu yakmayı durduruyor, azaltıyor diyelim, durduramaz. Azaltır ama oradaki enerji fazlası bedenin kendi ana deposuna doğru gider. Farklı alanlarda kullanılır ya da depolanır. Bu şekilde bir yöntem. İkincisi, kilo alabilmenin bir sırrı aslında hayvansal yağın zenginliğiyle ilişkilidir. Yani ben kendi kilomu nasıl aldım? Ben tıp fakültesi bitirdiğimde 50 kiloydum. Ve 1,72 boyundaydım. Oo, zayıfmışsınız. Bayağı bir zayıftım. O foto var mı foto? Şuraya versek ortaya bir yere. Vallahi Gençlik fotoğrafı. Bir görsünler. benim çocukluğuma ait bütün fotoğraf arşivim ilginç bir şekilde bir ne derler ona? Bir valizde ve bir trende çalındı. Ondan sonra da ben hiçbir fotoğraf biriktirme hevesimi oluşturamadım. Ama o tıp fakültesinde benim o anılar defterimde yani tıp fakültesi anı defterinde var. Yani ama uzaktan çekilmiş fotoğrafları yakından görüntüyü. Bu olaya el atıyorum. Düğün fotoğrafı var. Bu olaya el atıyorum. O trende o valizi çalan şahıs. Sana sesleniyorum. O fotoğrafları getir. Buradan sesleniyorum. Bizi izliyorsan bak ne halim var gör demeyeceğim. İnşallah kilo alırsın. O fotoğrafları ne yaptıysan yerini söyle gidip bulalım. Bu olaya da el atıyorum 2 hocam. albüm dolusu var. Ama en çok ona üzülmüştüm doğrusu. Yani anılar vardı orada. Anılar. Şimdi ama tıp fakültesinde çekilmiş fotoğraflarımız mutlaka bulunur. İnşallah sana bir tanesini gönderirsen onu yayınlarsın. Ama esas böyle bir deri bir kemik fotoğrafım vardı ki böyle onu görmeni isterdim. Onu Allah rahmet eylesin annem gördüğünde içi acımıştı. Yavrum demişti böyle bir deri gibi. Ay, sonra nasıl kilo aldınız? Oraya Evet. dönün. Şimdi Kaynattık. bir kavurma yaptırmıştım. Kuzu kavurma. Kuzu kavurması. Onu buzdolabına koydum. Ve her yemeğimde, çorbamda, pilavımda, yemeklerimde kullandım. Ve o sene hakikaten yaklaşık bir 10 kilo aldım. Yani ilk kilo alışım böyle oldu. Ama bunun yanında metabolizmamın yavaşlamasına sebep veren bir durum vardı. Neydi? Üniversite TUS'a hazırlanıyordum. Kapanmıştım. Yani yaklaşık bir 5-6 ay kapanmıştım TUS'a hazırlık için. İşte o hazırlığın da getirdiği hareketsizlik de vardı tabii ki. Sonra yemeye devam ettiniz. Ama ben bunun benzerini defalarca yapmıştım ama hiç kilo alamıyordum. Peki o dönemde böyle takviye falan da aldınız mı? Vitamin takviye falan. Yok. Tam aksine o zamanla güya sağlıklı besleniyorum diye paketli yiyecekleri yediğimi onu söylesem. Yani ben sağlıklı beslenmeyi öğrenebilme sürecim hakikaten düşünüyorum da ihtisasımdan sonra gerçekleşmiş. Yani ihtisastan sonra ben beslenmenin gerçek yüzüyle karşılaşmışım. O arada yani yarım yamalak bilgilerle yaşamışım yani. Dikkat etmiştim ama
çok yanlış hatalarla gelmiştim. Yani. Yani özetle hocam diyor ki kilo alamayan erkeklere ya da kadınlara oturun bir kuzu çevirme yiyin. Bakın kilo almak isteyenlere balık önerebilirim. Heh. Kilo vermek isteyenlere balığı yasaklarım. Kilo almak isteyenlere gezen dana etini önerebilirim. Kilo vermek isteyenlere dana etini önermem. Yani iyi beslenen bir danadan bahsediyorum. Koyun eti bir termojenik gıdadır. Kilo vermek isteyenler için de tercihlerinin bu olması gerektiğini söylerim. Ama dana eti termojenik değildir. Dana eti soğutucu bir besindir. Daha fazla kilo yapar. Hocam daha fazla kilo yapıyorsa o zaman zayıf olanlar dana eti mi yesin? Mesela metabolizması hızlı yiyor ama yine kilo Dana eti alamıyor. yesin ama o dana etini yerken de şunu bilsin. Yani doğru beslenmeyen bir dananın eti de otoimmün hastalıkların da bir sebebine dönüşme olasılığı var. Peki dediğiniz gibi beslendi kilo almak isteyen kişi ama metabolizması hızlı. Metabolizmanın hızını belirleyen TSH'ına baktırıp, FT3, FT4'üne baktırıp bu konuyla ilgili bir problemin olup olmadığından emin olmalı. Ben çoğu zaman kişilerin bu konuda farkındalıklarını görüyorum. Çünkü tetkiklerini çoğu zaman yapıyorlar. Bütün bunlar normal olduğu halde problemi çözemeyen kişiler soruyor bu soruyu. Zaten FT3'ü son derece yüksek izleyen birisi hedefin bunu düşürmek olduğunun farkındadır. Evet. Şimdi gelelim çok merak edilen. Bu arada Heh. kilo vermekle ilgili süreçlerde iyot kullanımının çok önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Kilo vermek sürecinde iyot kullanımıyla da evet kilolarının daha hızlı verilebileceğini hatırlatırım. Çünkü ana şef, regülatör tiroid bezidir. Tiroid bezini %5, %10 hızlandırmak demek, metabolizmayı %5, %10 hızlandırmak demektir. Bütün tahliller normal olabilir. Ancak sen iyot kullanımıyla iyodun etkisini kullanabilir ve sen iyot kullanımıyla iyodun gücünü kullanır. %10 metabolizma hızını artırabiliyorsun. Bu da daha böyle deniz iyotlarını tercih ettiğimi hatırlatırım. Deniz iyotları ama ligol solüsyonları da %2'likten, %5'likten birkaç damla kullanarak haftanın 3-4 gününü geçmemek şartıyla burada bir katkı üretebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken şunu da söylemek isterim. Önümüzde bir olası bir yani kimyasal veyahut da radyoaktif bir salınım olabilir. Bu tarz sorunların en güçlü ilacı bu arada iyottur. İyodun da bu konuda hatırlatılması gerekir. İkinci güçlü aracımız kesinlikle resveratrol, quercetin gibi iyi bir antioksidandır ve kesinlikle bir güçlü antioksidan. Dolayısıyla 5G'nin de yaygınlaşmış olması, özellikle 5G'nin yaygınlaşmış olması bize yeni bir koruma kalkanına ihtiyaç olduğunu hatırlatır. Kim ne derse desin, bu radyasyonun insan biyolojisi üzerinde DNA hasarı yaptığı bilgisini paylaşmamızda bir sakınca yoktur. Hocam siz yeni bir kimyasal saldırı yolda diyorsunuz. Yoldadır bilmiyorum. Ben bu konuda müneccim... Öngörü olarak yani olabilir. Faktörlere baktığımızda. Sonuçta bir ortada savaş var ve bu savaşın nereye gideceğini hiç kimse kestiremez. Olası bir savaş durumunda ben ne yapayım diye düşünüp durmak yerine evinizde iyot olsun, evinizde resveratrol, quercetin gibi üzümün kabuğu ve çekirdeğinden elde edilen ekstratları daha güvenli bir şekilde depolamanızı öneririm. Bunlar hayat kurtarıcı olabilir. Ki şöyle bir durum var. Böyle bir ürünü sadece o gün kullanarak antioksidan kapasitenizi böyle pat diye yükseltemezsiniz. Evet, dikkat edin. Önden hazırlık yaparsınız. Yani kullanırsınız. O gün geldiğinde de daha yüksek doz da alabilirsiniz ama beden pat diye bir antioksidan alıyorsunuz diye onu alıp da sizin hücre kalkanınıza dönüştürmez. Böyle bir şey düşünmeyin. Aman dikkat. Biz aslında bunların hepsini biz sizle bir Antalya'da kamp yapmıştık o zaman. Bunların hepsini orada konuşmuştuk. Şimdi önümüzdeki süreçte de zaten kendi sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız ama yine bir sağlıklı yaşam. Yani hem kilo almak isteyenler hem kilo vermek isteyen fit kadınlar. Fit diyorum bak, zayıf ya da kilolu hanımlar demiyorum, fit. Kime göre, neye göre? Herkes kendine göre. Kimi mesela böyle balık etlidir, güzeldir ama fit kalmak ister değil mi? Kimi de daha zayıftır. Ben çok zayıfım artık, biraz kilo almak istiyor. Şimdi bunların hepsinin çözümünü konuşacağız. Sağlıklı yaşam kampı. Daha yerini hocam bir yer söyledi. Ben de dedim ki şurası mı olsa güzel bir yerde böyle güzel bir kamp düşünüyoruz. Bu kampa mesela bizim o dönemde kampa diyabet sorunu yaşayanlar da gelmişti. Buna da burada değineceğiz. Neden?
Şimdi sizin bu anlattıklarınızı bir diyabet rahatsızlığı çeken yapamaz mı mesela? Yapabilir. Çünkü biliyorsunuz onları çoğu şeyi yasaklıyor doktorlar. Şimdi bir kere bir diyabetlinin en büyük problemi nedir biliyor musun? O yaşamsal döngüsünde, ritmindeki blokaj. Yani artık alıştığı dolmayı yiyemiyor olmak, alıştığı bir böreği yiyemeyecek olması ve bu ona yaşama ait mutluluk veren çok az şey kaldığı bir zamanda oluyor. Düşünsenize 55-60 yaşına gelmişsin, emekliye ayrılmışsın, işin yok, gücün yok. Yani seni mutlu edecek çok az şey kalmış. Çocuklar gitmiş gurbette, her biri bir çoluğuyla çocuğuyla ilgileniyor. Sen de evde bir güzel yemek yiyeceğim dediğin bir anda bir hastalık tanısı çıkıyor karşına. Yani hakikaten gerçek bir travma. Ve bu travmayı sen çözebilirsin aslında. Yani biz şeker hastasına onu bunu yasaklamak değil diyoruz. Onu bunu dönüştürmek, onun glisemik indeksini yönetmek, bu konuda çözümleri öğretmek tarafında kalmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla şekeri gerçekten kolaylıkla yönetebileceğimizi biliyoruz. Ve bu bilgiyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'mizin sayılı iş adamlarından birinin diyabetli olduğunu ve bu diyabetliyken çalışanlarına patates yedikleri için imrendiğini, sizin gibi şu patatesi yiyebilseydim ben şu fabrikanın sahibi olmasaydım da olurdu cümlesi hakikaten bizlere bir ders. Şunu söylüyorum. Aslında o da o patatesi yiyebilirmiş. O patatesin glisemik indeksini düşürecek. Yanına bolca yeşil soğan koy. Değil mi? Sumak koy. Bolca zeytinyağı üzerine döküver. Yanına da birazcık nohut, böyle haşlanmış bir nohut ekle. Al sana glisemik indeksi düştü 30'a. İşte bu çözümleri öğretmemiz lazım kişilere. Onu yeme değil. O börek yenmez deme. O böreğin içeriğindeki yeşillikleri arttır. Üzerindeki böyle şeker düşürücü bir pırasa gibi bir ürünle de zenginleştir. İçindeki onu da ekle. Al sana hamuru da azıcık incelttin mi glisemik indeks oldu 30. Ya bunların hepsini öğreteceğiz. Öğretiyor da hocamın sayfasında da var ama oraya katılanların birçoğu da size dua etmişti. Vallahi kadın yıllardır ekmek yemiyormuş. Evet. İlk defa ekmek yedi yani. O sizin yaptığınız ekmeklerden yedi. Ya bir gazeteci katılmıştı. Şeker hastası olduğunu bilmiyordum onun. Programdan sonra dedi ki hocam dedi benim dedi sensör dedi hiç oynamadı burada biliyor musun dedi. Ne oldu dedim. Ya ben şeker hastasıyım dedi. Burada bize pizza yedirdin. Ben yerken hani hiç bekliyorum yani ne zaman ötecek diyor. Ötmedi diyor. Dolma yedirdiniz diyor. Bekledim. Ötmedi. Yok. Çünkü biz o pizzayı da o dolmayı da glisemik indeksleri 30'larda pişirdik. Evet. Takipte kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hocam. Kalp yaparak bitiriyoruz. Şöyle kameraya, şu tarafa. Şöyle. Şöyle. Oldu. Görüşürüz. Hocam yapın. Bitirelim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.